Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Maraş kesme dondurma tarifi vereceğim arkadaşlar. Yapımı hem çok pratik hem çok lezzetli. Gerçekten muhteşem bir tarif. Karıştırma kesinlikle yapmıyorsunuz arkadaşlar. Buzlanma kesinlikle olmuyor. İster külahta ister porsiyonluk olarak tabakta tüketebilirsiniz. Dilerseniz hep birlikte tarife başlayalım. 1 litre tam yağlı süt kullanacağım arkadaşlar. 1,5 su bardağı toz şeker, 1 tatlı kaşığı salep ve 1 paket vanilya. Ben günlük süt kullandım arkadaşlar, tam yağlı. Siz de buna mutlaka dikkat edin. Şekerin tamamını eklemiyorum. Yarısını ekledim. Şöyle şekeri biraz karıştırıyorum. Diğer malzemeleri karıştırıyorum arkadaşlar. Kalan şekeri, 1 tatlı kaşığı salep ve 1 paket vanilyayı karıştırıyorum. Evet, sütümü ocağa aldım. Bu şekilde karıştırarak kaynamasını sağlayalım. Evet, kaynamaya başladı. Şimdi içerisine kalan malzemelerini ekliyorum. Yani karıştırdığımız malzemeleri azar azar ekleyelim ve iyice çırpalım. Az az dökerken bir yandan mutlaka çırpalım arkadaşlar. Evet, tamamını döktüm. İyice çırpıyorum. Sonrasında bu şekilde savura savura pişirelim arkadaşlar, kısık ateşte. İçerisindeki su buharının tamamen uçması gerekiyor. Aksi halde dondurmanız buzlanma yapacaktır. İstediğimiz lezzeti yakalayamazsınız bu şekilde pişirmezseniz. Evet, bayağı bir katılaştı. Şöyle göstereyim sizlere. Katılaştığını bu şekilde de anlayabilirsiniz arkadaşlar. Kepçeden göz göz akmıyorsa, şöyle arkasına gösterdiğim gibi tamamen kaplıyorsa kepçenin arkasını, şöyle bakın, kabarcıklar oluşmuyorsa olmuş demektir. Kısık ateşten biraz daha yüksek ateşte arkadaşlar ortalama 25 dakika mutlaka kaynatın. Evet, şimdi dolaba kaldıracağım, kabıma boşalttım. Oda ısısına geldikten sonra buzluğa kaldıracağım ve ortalama 3 saat kadar bekleteceğim. Sonrasında çıkarıp karıştıracağım. Evet, şöyle arkadaşlar ilk aşamasını göstereyim sizlere. Biraz dondu. Bu aşamada normalde isterseniz blenderdan geçirmeyebilirsiniz ama ben daha pürüzsüz bir hal alması için blenderdan geçirmek istedim. Dilerseniz geçirmeyebilirsiniz. Evet, şimdi hemen dolaba tekrardan kaldırıyorum. Kıvamına bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten muhteşem bir dondurma tarifi. Şimdi dolaba kaldırıyorum ve ortalama 3 saat sonra tekrardan çıkarıp katlaya katlaya bu şekilde tahta kaşıkla dövelim arkadaşlar. Bu katlama işlemini ne kadar çok yaparsanız o kadar dondurmanız güzel olur arkadaşlar. Ben 5 kere yaptım. Şöyle alttan katlayarak. Ama bu işlemleri hızlı bir şekilde yapın ki dondurma erimesin. Evet. Tekrardan dolaba kaldırıyorum.
3 saat sonra çıkardım ve tekrardan katlama işlemini yapıyorum. Evet, bu işlemi de yaptıktan sonra dolaba kaldıracağım. Bu işlemden sonra bir kez daha yapıp son şeklini vereceğim. Şöyle yine katlaya katlaya kıvamını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gerçekten muhteşem bir tarif. Mutlaka sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. Evet, kesme dondurma gibi yapacağımız için şöyle bir kaba aldım. Bir saat sonra falan tekrar böyle düzleyeceğim arkadaşlar, dondukça. Son olarak da bu şekilde üzerini tamamen düzlüyorum. Biraz donduktan sonra arkadaşlar söylediğim gibi şeklini verin. Benim yaptığım gibi. Spatula ile falan da yapabilirsiniz. Şöyle fıstıkla süslüyorum. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Fıstıkla da süsleyip arkadaşlar bir gece dolapta bekletelim. Son olarak da servise hazır hale gelecektir. Evet, bir gece dolapta beklettikten sonra şöyle göstereyim sizlere. Bu dondurmayı kesinlikle dondurma kaşığıyla alamazsınız arkadaşlar. Çok sert bir dondurma oluyor. Şöyle sizlere göstereyim. Alırken bile çok zorlandım. Bir 10 dakika kadar beklediği halde bu şekilde. Şöyle külah almak istiyorum. Dilerseniz bu şekilde külahta, dilerseniz de porsiyonluk olarak tabaklarda da tüketebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup yeni gelecek birbirinden güzel tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Tarifle ilgili aklınıza takılan o sorular olduğunda yorum kısmına yazarsanız dönüş sağlarım. Tarifi denediğinizde olumlu ve olumsuz yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Tarifi deneyecek olanlar için tavsiye niteliğinde olacaktır. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Anne.